Muhakeme dediğimiz insanda olmazsa olmaz bir terazi var. Muhakeme bu devirde çoğu zaman aslında bu helal mi, bu haram mı cihetinde tartmak için değil, şunun için. Bu doğru ama bu daha doğru. Bu güzel ama bu daha güzel. Bunun tartılmalarında çok fazla problemler yaşanıyor. Mesela insan sizin gibi bir manevi şirkete intisap etse, milyon insan bugün buradan biz kuvvet alıyoruz diye mesajlar atıyor. Haberler veriyor, öyle değil mi? Onun alacağı ahiret sevabını, ecrini hayal et. Bu bir doğru çeşidi. Bir de bunun yanında mahalleden 2 tane de arkadaşı vardır. O 2 arkadaşına 2 yıldır bir şeyler anlatıyordur. Bu yanlış mı? Bu da doğru. İşte muhakeme tam şurada lazım. Acaba hangisi daha doğru? Mahalleden 2 arkadaşla bana verilen ömür sermayesinin 2 yılını tüketmek mi daha doğru? Yoksa bir Lamborghini fabrikası gibi çalışan bir yere intisap edip bu kadar fazla külli bir hizmetten istifade etmek mi manen ve sevap cihetinde? Acaba bu mu daha doğru? Bak dikkat edin, insanlar kırılma noktalarını genellikle buralarda yaşıyor. Doğru mu? Acaba burada hangi doğru daha fazla işe yarar? İnsanlar bunun muhakemesini yaparken çok zorluk çekiyor. Benim öğretmenliğe çok yoğun mesai harcadığım dönemlerde de yine hep zihnimde, aklımda, kalbimde iman hizmeti vardı. Birçok arkadaş da şunu söylüyordu. Hocam buradaki talebelere de yetişmek lazım. Şimdi bu yanlış bir şey mi? Hayır, doğru bir şey. Ama zaten ders anlatmakla mükellef olduğun bir süreçte belli düzeylerde rol model olmak mı daha doğru bir şey? Yoksa evet o da bir güzellik ama bütün nazarı dikkatimi iman hizmetine verip imanı yanan insanların nicelerine yetişmek mi daha doğru diye bu muhakemelere çok ihtiyacımız var. İfade edebildim mi? Yani bu mektubun hususiyeti bu dediğim detaylarda saklı. Şimdi kimileri mesela ben evladıma yetişmek için kendimi eve kapatmam lazım diyor. Şimdi insanın evladına yetişmesi yanlış bir şey değil ki, bu doğru bir şey. Ama senin evladına yetişmen için nesil kurtarmak adına yine omuz omuza bir işbirliğine girişmen daha mı doğru acaba? Çünkü ben öteki türlü o yalnız evde kalırımı seçenlerin kendi ruhu için bile güzel adımlar atabildiğine çok şahit olamamışken bu büyük külli adımların birisinde bir vücudun azası gibi iş gören insanların kendi çocuğuyla birlikte neslin nice gençlerine de yetişebildiğini gördüm. Soru şurada, hangisi daha doğru? Kimi ticaret ehli arkadaşlarla oturduğumuzda buralara da Müslüman lazım diyor. Yanlış mı? Çok doğru. Ticarete de lazım, taksici arkadaşlarımıza da lazım, doktor arkadaşlarımıza da lazım, öğretmen arkadaşlarımıza da lazım. Her yerde rol model olacak, o noktayı sağlaması gerekiyor. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 15 yıldır. Kaç tane adama hakikat anlattın, namazına vesile oldun? Cevap gelmiyor. Diyelim diliyle anlatamadı. Senin duruşun bile orada bir güzel iş yapıyor mu? Yapıyor, eyvallah. Senin bütün ömür sermayenin mesaisini oraya harcaman mı daha doğru? Yoksa ya ticaret benim dünyada vakit geçirmek için Allah'ın verdiği bir rol, evcilik oyunu gibi. Benim asıl vazifem sahabe gibi bu meseleleri anlayıp başkalarına anlatabilmek demen mi daha doğru? Çelişkileri anlatabildim mi demek istediğimi? Bu aslında en büyük çelişkileri 2 tane doğru arasında gerçekleşiyor. Birisi doğru, diğeri ise daha doğru. Birisi güzel ama diğeri ise daha güzel. Birisi hak, diğeri ehak. Birisi hasen, diğeri ahsen. Acaba hangisini tercih etmek lazım? Tam burada iman nuruna çok ihtiyaç var. Çünkü bizim ya şu da hikmetli değil mi dediğimiz ne kadar mesai varsa sahabelerin hayatında mevcut. Şimdi hangi tüccar Hazreti Ebu Bekir gibi bir ticareti iddia edebilir ki? Hangi tüccar Abdurrahman bin Af gibi bir tüccarlığı, Osman bin Affan gibi, ki Osman Efendimizin aile çevresinin genişliğini de biliyorsunuz. Ümeyyoğulları geleceğin Emevi devletini oluşturacak. Yani inanılmaz kabiliyetleri var bu noktada. Ve ticaretlerini yapmışlar mı? Allah imkan verdiği her ölçüde yapmışlar. Abdurrahman İbni Avf Mekke'de o servetini tamamen kullanmış. Medine'ye gitmiş. Yine aynı serveti Allah Azze ve Celle nasip etmiş. Anlıyoruz ki ticaret döngüsü devam etmiş. Ama hayatına baktığında bunun tebeyi ikinci manada kalan bir meslek olduğunu, asıl mananın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la omuz omuza gittiğini anlıyorsun. Yani bizim ya burada da Müslüman lazım değil mi arkadaş dediğimiz ne kadar iş varsa bunların aslında nefsin bir sığınması, tamponu olduğunu, asıl mesleği yapanların bunları zaten eşantiyon olarak yapmaya devam ettiğini anlıyoruz biz. Ticaret ehli. İşte Abdurrahman İbni Avf kendisi bacağından Allahu alem Uhud Savaşı'nda akıl almaz bir yara alıyor. Ya bu ne demek? Tebeyi manada ticaretini zaten devam ettirmiş. Ama hakiki manada ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nereye adım atmışsa o adımı devam ettireceğim demiş. Hazreti Ebubekir'e bakalım. Aynı şekilde. Hatice annemize bakalım. O da çok büyük bir tüccar esnaf biliyorsunuz. Tacire bir hanımefendi. Aynısı, yani bunun gibi nice örnekler var. Diğer işlerde de zirve insanlar var. Mesela Ebu Derda Efendimiz büyük bir aktar.
Medine'de. Şimdi aynı yol ayrımı ona da denk geliyor. Aktarlık yapmak yanlış bir şey mi? Hayır, doğru. Ama daha doğru bir şeyi görmüş. O kadar ciddi bir iş potansiyelini köşeye bırakarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nerede? Ben orada demiş. Hatta dükkanı da kapatıyor ileride. Suffa'nın baş muallimlerinden bir tanesi oluyor kendisi. Şimdi bu şu demek değil, haydi gömülelim mağaralarda bir hayat yaşayalım demek değil. Şunu diyorum. Dünyadaki rollerimiz belki de Müslümanlığı asıl gayesini yansıtabileceğimiz yerler olmayabilir. Bunlar bir imkan mıdır? İmkandır. Bunlarla ahiret serveti kazanılır mı? Kazanılır. Ama bunun yanında iman altyapısı oluşturup omuz omuza vererek bir hareket oluşturduğumuzda asıl sahabe iz düşümünü oralarda yakalayabiliriz. Şimdi bu asırda şeytan imanın belli düzeylerine erişmiş insanları bazı haramlarla kandıramaz. Mesela burada ben nice arkadaşlarıma şahitlik de ederim. Hadi gel içki içelim dediğinde şeytan ona karşılık alamayacaktır. Hadi gel hırsızlık edelim dediğinde şeytan ona karşılık alamayacak. Hadi gel kumar oynayalım dediğinde buradaki birçok arkadaşımızdan şeytan karşılık almayacaktır. O zaman şeytan bunlarla uğraşmayacak mıdır? Uğraşacak, nasıl uğraşacak biliyor musun? 2 tane doğrudan az olan doğruyu seçtirerek ulaşacak. Formülizeyi anlatabildim değil mi? Metodolojiyi anlatabildim değil mi? Bizim üniversite zamanında arkadaşlarımız vardı. Çok kitap okurlardı. Şimdi diyebilir misin kitap okumak kötü bir şey? Hayır. Ama yıllarca okudukları kitap namazlarına bile yol gösterememişti, ışık olamamıştı. Ben o gün anladım. Çok fazla kitap okumak değil, sana faydalı olan bir kitabı çok okumak diye. Yani şimdi çok kitap okumaya bir adama ya kötü bir iş yapıyorsun denmez ki yani. Ama neticeye ulaştıramadığından dolayı demek şeytan daha düşük bir doğruyla onu oyalayıp işine yarayan kitaplara ulaştırmamış onu. İfade edebildim mi demek istediğimi? Bir de şeytan çok iyi bir demagogtur biliyorsunuz. Yani duygusallık damarlardan girerek böyle ince noktaları çok iyi yakalar yani. Biz bu konuşmayı çok yaşıyoruz arkadaşlarla. Muhabbet ediyoruz. Hatta arkadaşımız açık gönüllülükle bazı zafiyetlerini de anlatıyor. Yanlış adımlarını da anlatıyor. Devamında da kendimizde de öyle zannettiğimiz devayı ona da söylüyoruz. Dostum senin iman meselesine ihtiyacın var yani. Bu bilgileri almak ve amel etmek. Çünkü bilmek yapmaktır biliyorsunuz. Ya buraya kadar her şey tamam. Ondan sonra devamı şöyle oluyor. Ama şurada da bir Müslümana ihtiyaç yok mu? İş yerinde, başka hayatta, şurada burada. Var da biz tam olabildik mi acaba? Yani Üstad Rahimullah bir yerde diyor ancak güneş gibi bir imanı olan o geniş dairelere dayanabilir diyor. Hatırladınız değil mi orayı? Yani biz o adam mıyız acaba? Yoksa gittiğimizde biz tek başımıza şeytan avaneleriyle birlikte milyon kafa tesbih gibi çeker mi seni? Yani buralarda çok aldanıyoruz. Ve adamın söylediği önermeye yanlış diyemiyorsun. Şuralarda bulunmamız gerekmiyor mu? Gerekiyor. Zaten kaç sohbette söylüyoruz. Ey Müslüman niye buralarda yokuz diye. Ya aileye önem vermek gerekmiyor mu? Ya gerekiyor. Müslümanın güçlü, para kazanan, sermaye sahibi de olması gerekmiyor. O da gerekiyor. Birçok alanlarda Müslümanın eli gerekmiyor. Ya o da gerekiyor. Yani bunların her birisi doğru. Bunlara yanlış diyemiyorsun. Ama daha doğru bir şey var. Senin dünya hayatı cihetinde yardım ettiğin bir adam yarın bir gün dönüp tekrar yanlışlara da düşebilir. Senin, bakın örnek çok enteresan, boğulmaktan kurtardığın bir adam dahi ki kurtarmak gerekiyor. İnsanlığın görevi budur. Yarın bir gün dönüp küfre de girebilir. Ama senin iman cihetinde kurtardığın, vesile olduğun bir adam sonsuzluğunu kurtarmış demektir. Yani hiçbir şey bir insanın imanına vesile olmaya karşılık gelmiyor. Asla gelmiyor. Hiçbir şey. Hiç karşılığı yok bunun yani. Diğer yaptığın faydalar, hayırlar, sevaplar karnı doymuş bir adama tatlı ikram etmek hükmünde. Yese yemese bir fark eder mi o adam için? Biraz lezzettir. Ama iman cihetinde bir adama yaptığın yardım açlıktan ölmesine ramak kalan bir adama ekmek uzatmak gibi. Bu olsa da olur olmasa da olur diyebilir miyiz? Asla. Mecbur. Olmazsa olmaz diyeceğimiz şey. Bir ekmek, bir su gibi bir meseledir iman meselesi. Bu asırda şeytanın en çok yakaladığı mesele doğrular arasında hangisi daha doğru? Haklar arasında hangisi hak, hangisi ehak? Güzellikler arasında hangisi hasen, hangisi ahsen? Farzlar arasında hangisi farz, hangisi efraz? Mesela ayette diyor ki feveylül lil musallin. Farz olan namazı bazılarının yüzüne vuracağız diyor. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Yani o namazlar yüzüne çarpılacak diyor. Hayda, farz olan namazı yaptık. Ne oldu da yani bu yüzümüze çarpılıyor? Demek onun altında bir efraz var ki iman meselesi o dolu olmadıktan sonra namaz bile kurtuluş olmuyor. Şimdi olayları görüyor musunuz? Derinlerde olmazsa olmaz bazı argümanlar var, bazı hakikatler var, bazı doğrular var. Buraları yakalayamadıktan sonra doğru zannettiğin olaylar doğru konjüktürde bile olsa, doğru zamanda, doğru zeminde bile olsa sen o ihlasa sahip olmadığından dolayı doğruya dönüşmüyor. Doğrulukta konjüktür vardır öyle değil mi? Her söylenen söz doğru olabilir mi? Hayır. Uygun zaman ve uygun zeminde doğru olabilir yani. Doğruyu doğru konjüktüre de oturtmak gerekiyor. O doğruların içerisinde en önemli mesele sen önce doğruldun mu? Festakim kema umit. Emrolunduğun gibi dosdoğru. Sen önce doğru oldun mu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ihtiyarlatan ayet diye geçiyor mesela. Festakim kema umirt. Emrolunduğun gibi dosdoğru. Yani ben kendim
doğru olamadıktan sonra, iman meselesinin gerekli argümanlarını iç aleme yerleştiremedikten sonra, İslam'ın genetiklerinde olan arkadaşlarla omuz omuza olup bir teşvik-i mesaide bulunamadıktan sonra, İslam'ın genetiğinde yalnızlık yok. Evde yaparım, evde bakarım, böyle bir şey yok yani. Evde yalnız kaldığında yapılabilecek çok güzel meseleler var, bir teheccüd namazı gibi, ama İslam'ın tamamının evde tek başına yaşanması mümkün değil. Şimdi bu doğruları kendi alemine yerleştirdikten sonra Allah'ın verdiği dünyevi olarak geçici rollere, öğretmenlik gibi, doktorluk gibi, tüccarlık gibi, müteahhitlik gibi bir sevap kapısı daha açabilirsin. Ama şeytanın bu asırda sahabe mantığını anlamayan bizlerde en büyük oyunlarından bir tanesi, haydi şu harama girelim değil. Ama bak burada bir doğru var diyor. Ve adamın dediğine de hayır bu yanlış, bu haram diyemiyorsun. Öyle mi? Çok enteresan mesele. Bak şimdi bu doğrular hepimizin hayatında var ha, değil mi? Kendi doğrularımız var. Bunu yapmam lazım, şurada olmam lazım, şöyle yapmam lazım diye. Var hepimizde var. Ama şu temel doğruyu almadıktan sonra onlar doğru olarak kalamayacak büyük ihtimalle. Oraları yakalayamıyoruz bir türlü yani. Şimdi aynı noktayı Üstad Hazretlerine zorla yaptırmaya çalışıyorlar. Zorla ha. Yani sen böyle yapsaydın çok güzel bir doğruluk yaşanacaktı diye Üstad Hazretlerine sıkıştırmaya çalıştıkları ince bir nokta var. Üstad Hazretlerine şark umum vaizliğini veriyorlar ve diyorlar ki sen bu teklifi kabul etseydin nice alimlerin asılması, işlerini yapması, engellenmesi noktalarında bir ilaç olacaktın. Öyle mi? Neyi kabul etseydin? Şark umum vaizliğini. Bak şimdi tam az önce anlattığımız noktalardaki mesele değil mi? Kendi yaptığımız işleri olmazsa olmaz görüyoruz ya. Allah aşkına şuradaki kıyaslamaya çok dikkat edin. Üstada sorulan sual. Tekrar edebilir misin? Basit bir lisanla. Sana şarkta makam teklif edildi. Bunu neden kabul etmedin? Bir de orayı kabul etseydin eğer. 100.000 adamın hayatlarını kurtarmaya sebep olurdun. Tekrar edelim bu cümleyi. 100.000 adamın ölümünden kurtulmasına sebep olurdu. Allah Allah, soruyu anladınız mı? Sana şarkta teklif edilen makamı kabul etseydin 100.000 adamın kurtulmasına vesile olacaktın. Olayı görüyor musun? Aklında hangi planlar, projeler var? Sen şark umum vaizliğiyle bunların her birisini yapabilecektin. Neden kabul etmedin? Şimdi aynı soru bize teklif edilse. Nefisler de karışmak şartıyla, ki mutlaka karışıyor bizim nefsimiz. Hizmet dediğim burada da yapılır bak. Öyle mi? Gel burada da hizmet et. Gel burada da hayır yap. Gel burada da bu kapıları yap. Ya o kadar çok söyleniyor ki. Çocuğun namazı yok. Ailesi ortak işinde çocuğu çalıştırabilmek için, daha namaz olmayan çocuğu diyor ki gel buraya, ben sana yılda 100 tane kurban alırım. 100 tane de Ramazan kolisi alırım, sana dağıttırırım diyor. 100 kurban kesip 100 Ramazan kolisi dağıtmaya kimse yanlış diyemez. Bu bir doğru. Doğru mu? Ama daha adam doğru değil. Adamın hayatında namazı yok. İman dediğimiz mesele adamın sinesinde ve bünyesinde oluşmamış daha. Sen böyle bir adamı, daha kök salmamış bir ağacı yani, kendi o cazibedar dairene çektiğinde sence bu adam burada ne kadar dayanabilecek ki? Bunu söyledikleri arkadaş onlara şunu da diyor. Ya madem yapıyordunuz yıllardır, kendinize bile kurban kesmediniz, niye yapmıyorsunuz diyor. Çok enteresan değil mi? Yani şeytanın böyle ince ince girdiği yerler ne kadar belli oluyor değil mi? Allah Allah. Üstad Rahimullah'a da aynı şeyi söylüyorlar. Sen şartta sana vereceğimiz makamı kabul etseydin binlerce adamın hayatının kurtulmasına vesile olacaktın. Ya niye kabul etmiyorsun, bu kadar adamın hayatını neden kurtarmıyorsun? Soru anlaşıldı mı? Oktay abi soruyu bir tekrar eder misin? Doğuda size makam teklif edildi. Kabul etseydiniz hem makam sahibi olacaktınız hem de bir sürü alemin kesilmesinden engel olacaktınız. Aynen. Soru anlaşıldı mı? Ersin baba bir de sen tekrar eder misin soruyu? Üstada 300 lira maaş karşılığında şarkın umumi vaizliğini teklif ediyorlar. Bunu neden kabul etmedin? Eğer kabul etseydin 100.000 tane insanın kesilmesinden kurtulmalarına vesile olacak. Nasıl soru ama? Biz bu yol ayrımlarını çok yaşıyoruz ha. İnsan mesela şu iman hizmetinin detaylarını öğrenmek için bir parça zahmete girecek. İlk dediği mesele bu oluyor. Ama şurada da başka doğrular var. Başka doğrular var da biz henüz orada güneş olacak kadar doğrulmadık yani. O problemimiz orada. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Anlayamıyoruz bir türlü, anlayamıyoruz. Dışarı çıktığımızda şeytana nasıl yem olacağımızı çözemiyoruz bir türlü. Ben de onlara cevaben dedim ki 20'şer, 30'ar senelik hayat-ı dünyeviyeyi o adamlar için kurtarmadığıma bedel, evet diyor yani, dünya hayatlarını kurtarmadım. 100.000'ler vatandaşa, her birisine milyonlar sene uhrevi hayatı kazandırmaya vesile olan Risale-i Nur o zayiatın yerine binler derece iş görmüş. Nasıl cevap?
onların geçici dünya hayatlarının kurtulmamasına bedel Risale-i Nur nicelerinin sonsuz hayatlarının kurtarmasını iş görmüş. Cevap anlaşıldı mı? Demek burada kriter ne olacak? Ey kardeşim bu doğrudur dediğin şey dünyaya bakıyorsa. Asıl doğru olarak benim bildiğim şey de o insanın sonsuz hayatına bakıyorsa bu buna galebe edemez. Doğru mu? O zaman dünyevi bazı ekstraları katacak doğrular birilerinin imanının kurtulması doğrusunun yanında küçük doğru kalıyorlar. Yani birisi doymuş bir insana belki tatlı ikram etmek hükmündeyken diğeri açlıktan ölmesine ramak kala olan bir insana ekmek ve su vermek. Şimdi bu doğrular kıyaslanabilir mi? Mümkün değil. Ders anlaşılıyor mu? Yani cevabın bel kemiği. Bir daha okuyayım bence. Ben de onlara cevaben dedim ki 20'şer 30'ar senelik hayatı dünyeviyeyi o adamlar için kurtarmadığıma bedel. 100 binler vatandaşa her birisine milyonlar sene uhrevi hayatı kazandırmaya vesile olan Risale-i Nur o zayiatın yerine binler derece iş görmüş. Allah Allah. Düşünsene bir gün Allah muhafaza etsin. Küçücük bir çocuğunuza araba çarpıyor. Şöyle o da arabanın çarpma hızıyla kafasını kaldırıma vuruyor. Gidip bir bakıyorsunuz kafası yarılmış, gözü çıkmış, beli dönmüş. Şöyle dokunmaya kıyamadığınız evladınız bu hale gelmiş. Yıkılır insan değil mi? Birçokları artık dünyadan murat almayı keser. Hayata küser. Şu sahne bir insanın sonsuz azaba girmesi yanında hiçbir şey hükmüne kalıyor. Çünkü birisi muvakkat geçici, öbürü ise ebedi kalıcı. Kıyas buradaymış, anladın mı? Üstad Hazretlerinin de seçtiği yol oymuş. Yani size makam veriliyor. 100 binleri kurtarabilirdiniz. Neden kurtarmadınız? Çünkü onları kurtarmaya tevessül edecek yola girseydim ben bu iman hizmetini yapamayacaktım. Ama yaptığım iman hizmetiyle daha fazla vatandaşın sonsuz hayatlarının kurtulmasına bir yol buldum diyor. Nasıl kıyas? Tertemiz değil mi? Abi bir de şey var burada. Bir tarafta ihtimal var, bir tarafta kesinlik var. Yani şimdi orada 100 bin kişinin başını kurtarmaya vesile olabilirdin diyor. Evet. Olmaya da bilirdi. Evet. Bir o ihtimal var, bir de burada şimdi Şeyh Sinusi yerine üstadı koyuyorlar. Hani yarın öbür gün üstadı kaldırıp başka birini koymama garantileri de yok. Evet değil O mi? yüzden aslında tarafta garanti olmayan bir durum var. İhtimal var yani. Çünkü belki üstad bilecekti, o 100 bin kişi içerisinde üstad da olacaktı. Çünkü üstadı zaten hakikat karşısında konuşmasını illaki engelleyeceklerdi. Bu sefer hiç iman hizmeti diye bir şey olmayacak. Bir tarafta garanti bir iman hizmeti var, bir tarafta ihtimal var. Evet. O yüzden o gözle bakınca kıyas bile kabul etmiyor yani. Yani biz de toplanmayacaktık. Evet. Üstad Hazretlerinin ördüğü iman hizmetine benzeme çabasından toplanıyoruz. İnşallah Allah benzetsin. Yoksa öyle bir şehrah kendisi açmasaydı Allah Allah. Yani ben Risale-i Nur'a kavuşmadan önce de çok kapı çalıp çok yol aradım da. Allah tüm kapı sahiplerinden razı olsun ama Risale-i Nur ruhumu boyadı, bambaşka oldu. O yüzden yani ben devam edemezdim bu şekilde, kendi adıma söyleyeyim yani. Bilmem ifade edebildim mi? Kurtardığı milyonlar yani Üstad Hazretlerini. Allah Allah. Şurada bir video atılsa ki çok mesajlar geliyor. Ya bunlar Allah ülfet etmesin. İman ettim. Henüz iman etmedim ama sizi doya doya izliyorum. Tesettüre girdim, namaz kıldım, oruç tuttum, küfür etmeyi bıraktım, kokaini bıraktım, esrarı bıraktım, eroini bıraktım. Zulmediyordum, zalimliği bıraktım. Pavyonum vardı, kapattım. Gazinom vardı, kapattım. Adam bıçaklıyordum, o yolu bıraktım. Ya ne mesajlar geliyor. Her gün binlerce, mübalağalı söylemiyorum, binlerce arama mesajlar geliyor. Bizim ekiplerimiz bunlarla ilgileniyor. Allah razı olsun, hepsi o işin devamını getirmeye çalışıyorlar. Aman namazı bırakmayın, aman okumalarınızı bırakmayın. Aman Kur'an'ın ince anlam derinliklerinde bir seyahati sakın terk etmeyin. Allah hepinizden razı olsun. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz o cihette. Şimdi böyle olunca işte bu az önce anlattığım güzel olaylar, baharda açan çiçekler gibi öyle güzel olaylar. Geceyi yaran güneş gibi öyle güzel olaylar. Nasıl oldu? Üstad Hazretlerinin bu tercihi neticesinde oldu. Allah Allah. Ne enteresan. Bak her hafta düzenli şehir dışından arkadaşlarımız geliyor bu dersleri dinlemeye bak. Kayseri'den gelen, Antep'ten gelen, yurt dışından gelen ilahi nice arkadaşlarımız. Yani bak bunlara vesile şu tercih oluyor. Ne enteresan değil mi? Demek ki muhakeme dediğimiz noktayı çok iyi çalıştırmayı öğrenmemiz gerekiyor. Doğru var ama daha doğru var. Hak var ama ehak var. Hasen var ama ahsen var. Farz var ama efraz var. Bu muhakemeyi bozmamamız gerekiyor. Üstad Hazretleri o muhakemesini bozanlar için diyor ki onlar dinde hassas, baktığında en ince detaylara kadar yapmaya çalışıyorlar ama muhakeme-i akliye'den noksan diyor. Yani öyle büyük boşluklar var ki göz önünde onu görmüyorlar diyor. İşte altı bomboş bir şekilde çocuğuna namaz kılsana diyen adamın hali gibi yani değil mi?
Çocuğun altı bomboş, dikkatleri bambaşka bir yerde. Dinde hassas, çocuğun namaz kılmasını istiyor. Doğru bir şey. Ama muhakeme-i akliyede noksan. Namaz sebep değil, sonuçtur. Namaz sonucunun sebebi imandır. Hani burası? Hani burası yani? Şurada bir ekmek görseniz, ya bu ekmek varsa fırın var der misiniz? Dersiniz değil mi? Namaz gördüğünde de namaz varsa iman var dersin. Şu muhakemeden uzaklaşmışız yani Mehmetcan, anlıyor musun? Eğer o teklifi ben kabul etseydim, hiçbir şeye alet olmayan ve tabi olmayan ve sırrı ihlası taşıyan Risale-i Nur meydana gelmezdi. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bak. Allah Allah. Kur'an eczanesinin bu asrın hastalığına uygun yazılan reçetesinin ismi Risale-i Nur işte. Allah Allah. Şu meydana gelmeyecekti diyor. Ben kendimi düşünüyorum da o yüzden böyle hayret ediyorum. Yani çok aradım çünkü. Yıllarca aradım. Allah'ım yani nasıl razı edebilirim seni diye. Bin bir şekilde oyun planı kurdum. Böyle mi yapmak lazım, şöyle mi yapmak lazım, böyle mi yapmak lazım. O zamanlarda da Risale-i Nur okuyorum ama anlamakta biraz zorluk çekiyorum. Daha sonra belki bir duanın neticesi. Onun manası böyle çok ufak ufak açılmaya başlayınca öyle bir nefes aldığımı hissettim ki hani suda boğulan adam yüzeye çıkar da diye bir derin nefes alır ya, aynı öyle yaşadım yani. O makam yoluyla hizmet tercih edilseydi Risale-i Nur meydana gelmeyecekti diyor. Vay Mehmet'e kim ağlasın ondan sonra. He? Hatta ben hapiste muhterem kardeşlerime demiştim. Eğer Ankara'ya gönderilen Risale-i Nur'un şiddetli tokatları için beni idama mahkum eden zatlar Risale-i Nur ile imanlarını kurtarıp idam-ı ebediden necat bulsalar siz şahit olunuz, ben onları da ruhu canımla helal ederim. Allah Allah. Beraatimizden sonra Denizli'de beni terasutatla taciz edenlere ve büyük amirlere ve polis müdürleriyle müfettişlere dedim. Risale-i Nur'un kabil-i inkar olmayan bir kerametidir ki 20 sene mazlumiyet hayatımda, 100'er risale ve mektuplarımda ve binler şakitlerde hiçbir cereyan, hiçbir cemiyet ile ve dahili ve harici hiçbir komite ile, hiçbir vesika, hiçbir alaka 9 ay tetkikatla bulunmamasıdır. Hiçbir fikrin ve tedbirin haddi midir ki bu harika vaziyeti versin? Bir tek adamın birkaç senedeki mahrem esrarı meydana çıksa, elbette onu mesul ve mahcup edecek 20 madde bulunacak. Yani bu işi yapan nur talebeleri hiçbir şeye bulaşmadı diyor. Madem hakikat budur, ya diyeceksiniz ki pek harika ve mağlup olmaz bir deha bu işi çeviriyor. Veya diyeceksiniz gayet inayetkârane bir hıfz-ı ilahidir. Ya efsane komiteler, inanılmaz oyun planlarıyla bu işi çeviriyor. Ya da Allah'ın inayetidir. Şimdi Üstad Hazretleri'nin hayatına birileri biraz nazar edip baksa, ki bununla ilgili çok detaylı bir videomuz var. Üstad Hazretleri'nin yanındaki o mübarek abilerin hayatlarına bir miktar baksalar, ki Son Şahitler kitabı falan var Necmettin Şahiner'in. Ben o ve onun gibi nice kitaplardan okudum. Hayret ettim yani. Risale-i Nur'da geçen bir laf var. Bunlar mı hakikat kahramanları derlerdi. Yani insan çok hayret ediyor yani. İnsan diyor ki bu tertemiz kağıtları Allah Azze ve Celle bu icraat-ı sübhaniyeyi çizmiş ki onların değil kendisinin çizdiği ayan beyan gözüksün. Öyle mi? Bunun sırrı makamlarla değil ihlas ile iş yapmanın daha doğru olduğunun idrakıdır. Servetine ve makamına güvenerekten bir şeyleri ortaya koyduğunda Allah'ın namütenahi kudreti bir parça itham altında kalır. Ama Üstad Rahimullah gibi elinde hiçbir sebep ve maddi güç yokken böyle bir şey ortaya konulduğunda Allah Azze ve Celle'nin inayeti bir güneş gibi %100 parlak ve nurani şekilde her insaflı kalbe gözükür. Anlatabildim mi demek istediğimi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın emirlerini beyan edip getirdiği Ceziretül Arab'a lütfen dikkatle bakın. O bölgeye değil de Bizans'ın ilahir başka yerlerin belli topraklarına peygamberlik gelseydi birileri şunu diyebilirdi yani. Zaten orada öyle ya da böyle bir hukuk sistemi işliyordu, bilmem ne prensipler işliyordu diyebilirdi. Ama kızlarını diri diri gömüp akşam eve gidip kahvelerini içen, kasaveti kalp noktasında zirveleri taşımış, onun yanında başka hiçbir hukuk ve sistem dinlemeyen insanları sahabe noktasına getiren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elindeki Kur'an, başka hiçbir sebep de vardı lafını kullanmadan Allah'ın inayetini bir güneş gibi parlak ortaya göstermektedir, sunmaktadır. İşte demek ihlas böyle bir şeydir. Allah'ım hiçbir şeye güvenmeden sana yürüyeceğim dersen, bunun yanına güç, kuvvet, makam, servet de verirsek Müslümanlara çok yakışıyor bunlar. Hakiki o gönül insanlarına çok yakışıyor. Allah daha da çok nasip etsin. O ahlaklı, birini incitmekten çekinen ama o dik duruşu, vakarı da ortada gözüken o Müslümanlara çok yakışıyor bunlar.
Onun yanına Allah bir de bunları verirse, ya Rab bunları vermesen de ben sana yürüyecektim zaten ama bunları da veriyorsan demek bunları da senin yolunda kullanmam lazım diyen adamlar ne güzel rol model adamlar olur değil mi? Allah Allah. Madem hakikat budur ya diyeceksiniz ki pek harika ve mağlup olmaz bir deha bu işi çeviriyor veya diyeceksiniz gayet inayetkârane bir hıfz-ı ilahidir. Elbette böyle bir deha ile mübareze etmek hatadır. Millete ve vatana büyük bir zarardır ve böyle bir hıfz-ı ilahi ile ve inayeti Rabbaniye'ye karşı gelmek firavunane bir temerrüttür, inattır. Seni serbest bıraksak ve tarassut ve nezaret etmesek, derslerinle ve gizli esrarınla hayatı içtimaiyemizi bulandırabilirsin. Gizli esrarın dediği Kur'an'ın hakikatlerinden süzülen o pırlantalar. Allah Allah. Kur'an'dan süzülen hakikatler. Gizli esrarı dedi, evet. Ben de derim, benim derslerim bila istisna bütünü hükümetin ve adliyenin eline geçmiş. Bir gün cezayı mucip bir madde bulunmamış. Eşref, soru neydi? Üstada vaizlik teklif ediliyor şartta. Ya kabul etmediği soruluyor. O şarttaki makamı kabul etsen binler adam kurtulurdu diyor. Niye kabul etmedin diyor. Soruyu anladın mı? Hasan cevap ne diyor böyle bir cümleyle? Birkaç bin adamın kısa ömrünü kurtarmak yerine yüz binlerce insanın sonsuz hayatını kurtarmayı tercih ettim. Aynen öyle. Bir de bu tercihi yapmasaydım Risale-i Nur meydana gelmeyecekti. Allah Allah. Bu cümleler çok önemli. Bunlar kalması lazım kalpte iz olarak. Yolunu kaybeden izlere de hatırlamaya çalışır ya. Bunlar o izler işte. Devam edelim. 40-50 bin nüsha risale o derslerden milletin ellerinde dikkat ve merakla gezdiği halde menfaatten başka hiçbir zararı hiçbir kimseye olmadığı hem eski mahkemenin hem yeni mahkemenin mucibi mesuliyet bir madde bulamamaları cihetiyle yenisi ittifakla beraatimize ve eskisi dünyaca bir büyüğün hatırı için 130 risaleden 5-10 kelime bahane edip yalnız kanaat-i vicdaniye ile 120 mevkuf kardeşlerimden yalnız 15 adama 6'şar ay ceza verebilmesi kat'i bir hüccettir ki bana ve Risale-i Nur'a ilişmeniz manasız bir tevehhümle çirkin bir zulümdür. Hem daha yeni dersim yok ve bir sırrım gizli kalmadı ki nezaretle tadiline çalışsanız. Evet. Osman. Ben şimdi hürriyetime çok muhtacım. 20 seneden beri lüzumsuz ve haksız ve faydasız tarassutlar artık yeter. Benim sabrım tükendi. İhtiyarlık zafiyetinden şimdiye kadar yapmadığım bedduayı yapmak ihtimali var. Mazlumun ahı ta arşa kadar gider diye bir kuvvetli hakikattir. Şimdi bu yazıları okuyorsun. Ay üstadım ne zor günler geçirmişsin diyorsun ya. Bu Üstad Hazretlerine tevafuk etmek değil. Bir gün iman hizmetinin derdiyle kayaların altında ezilmişçesine ruhun acı çektiğinde bu cümlenin ne demek olduğunu o zaman anlıyorsun. Anladın mı? Yani şoförü şoför anlar. Silah atıcısını diğer bir silah atıcısı anlar. Bir müteahhiti bir başka müteahhit anlar. Yani burada müteahhitlikle uğraşmayan adamı anlatsana. Sen ne anlar? Ev kaç lira? Bu kadar anlar. Doğru mu? O ince detaylar sende de dallanınca yani latifeler o noktada da çalışınca aslında baktığında ruhun çok azap çekiyor ama Üstad Hazretleri'nin ne demek istediğine böyle bir numune tevafuk edebiliyorsun. Anlatabildim mi demek istediğimi? Şu an okuyup geçiyoruz. Bu okuyup geçtiklerimiz bir gün imanın belli bir derdinin neticesinde altında ezilirseniz. Bir de şaşırtıcı olan altında ezildikten sonra ben çekip gidiyorum demezseniz. Bu biraz şaşırtıcı olur. Çünkü bugün adamlar dünyada ne işler başlarına geliyor hiç geri adım atmıyorlar, bırakmıyorlar. Ama iman hizmetinde biraz canım sıkıldı deyince direkt havlu atabiliyor. Çünkü imanın kıymeti o kadar ucuz onda. Ucuz alan ucuz satıyor, öyle hesap. Bir de terk etmeden yerinizde kalırsanız, havlu atmaz da diş sıkarsanız o acının neticesinde Üstad Hazretleri'nin neler yaşadığını orada tevafuk ediyorsunuz. Ve bu acı çekmekte enteresan bir özgürlük var hakikaten. Ruhu nefsin elinden kurtarıp özgürleştiren enteresan hissiyatları var. Ya bu haller, hal meselesi ya. Neyin var? Dişim ağrıyor. Yani bunu nasıl anlatacaksın adama? Onun da dişi ağrıyacak ki seni anlasın yani. Bu hal meselelerinin ya sirayet etmesi lazım. Onun içinde güzel bir vicdan lazım. Ya da muhatabın da aynı hali yaşaması lazım. Başka türlü anlaması mümkün değil. Bilmem ifade edebildim mi? Devam edelim. Sonra o zalim dünyaca büyük makamlarda bulunan bedbahtlar dediler. Sen 20 senedir bir tek defa takkemizi başına koymadın. Eski ve yeni mahkemelerin huzurunda başını açmadın. Eski kıyafetinle bulundun. Halbuki 17 milyon bu kıyafete girdi. Üstada diyorlar ki yani sen
bunu başına koymadın diyorlar bu takkemizi. Takke dediği o yani. Sonra o zalim dünyaca büyük makamlarda bulunan bedbahtlar dediler. Sen 20 senedir bir tek defa takkemizi başına koymadın. Eski ve yeni mahkemelerin huzurunda başını açmadın. Eski kıyafetinle bulundun. Halbuki 17 milyon bu kıyafete girdi. Ben de dedim 17 milyon değil. Türkiye nüfusu o zamanın demek. Ben de dedim 17 milyon değil, belki 7 milyon da değil. Belki rızasıyla ve kalben kabulüyle ancak 7.000 Avrupa perest sarhoşların kıyafetlerine ruhsat-ı şer'iye ve cebri kanuni cihetiyle girmektense azimeti şer'iye ve takva cihetiyle 7 milyar zatların kıyafetlerine girmeyi tercih ederim. Mehmetcan devam et. Benim gibi 25 seneden beri hayatı içtimaiyeyi terk eden adama inat ediyor. Bize muhaliftir denilmez. Çünkü hayatınıza karışmıyor zaten. Gerçek manada münzevi bir hayat yaşıyor tek başına. Hatta vesika dahi çıkarmıyor. O kadar hayatlarına karışmıyor. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Bedenen var ama ruhen yok gibi yaşamış. Üstad Hazretleri öyle yaşamış. Evet. Divanelerle ciddi konuşmak dahi bir divanelik olmasından Cümleye bakar mısınız? Divanelerle ciddi konuşmak divaneliktir. Ne yapacaksın o zaman? Geldi bir tane divane adam sana da dinin çok önemli meselelerini soruyor. Sen de böyle inceden bir tribe girdin. Bu adam bir şey sordu, benim ona doğru cevap vermem lazım. Oluyor mu olmuyor mu? Sen de divane oldun. Muhatap divaneyse ne yapmak lazım? Ne yapacağım ama ne diyeceğim? Adam geldi hiç senin gündeminde olmayan çok divanece sorular sormaya başladı sana. Adam dedi ki tencerenin içerisinde gusül abdesti alabilir miyim? Ne yapacaksın? Ne cevap vereceksin? O zaman divane olursun. Divane diyor bak. Divanelerle ciddi konuşmak dahi bir divanelik olmasından. Bak tam buralar işte şeytanın yakaladığı yerler. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Doğru bir şey yapıyorsun zannıyla yanlış yaptırıyor aslında. Divanelerle hakikat konuşulmaz. Şimdi anladın mı? Biraz kafan açıldı mı? Hakikati anlatmaya çalışırım meselesi var ya, tam da şeytanın senden istediği mesele. Zaten onlara hakikati anlatma çabanı 20 kez yaptırdıktan sonra sende pil kalmaz. Etrafta ciddi dinleyiciler varsa sadece belki gözün o adamda olur ya da gözünü çevirirsin, hakikat anlatırsın. Onun için değil, etraftakiler için. Sadece o adam muhatap varsa dediklerine biraz espri, biraz dikkat dağıtma, biraz konuyu dışarı atma, sonra da adamı dışarı atma. Divanelerle hakikat konuşmak divaneliktir Mehmetcan. Mesela ben 2-3 kez de İrfan abi de gördüm böyle. O da mahalle kültüründe o herkesi sinir eden çocuk var ya, o. Topunuzu keserim, burada oynatmam, onunla dalga geçiyor öbürüyle. Biz şimdi böyle ufacık bir dalga geçiyoruz ya, o onun geçmişte yaptığı dalgaların kazası olmuyor. Ben de ona birkaç kez şahit oldum. Böyle divanelerle o kadar güzel mavraya çevirerekten ortaladı gönderdi ki o adamları ciddiye aldığında kendilerine bir değer atfedildiğini zannederler. Çok büyük bir hata, çok büyük bir yanlış. Ama ortam kalabalıksa o zaman ne yapacaktık Hasan? O adamı zihninden siler, o adam isterse konuşmaya devam etsin. Sen de susmadan hakikatini anlatacaksın. Hayır kardeşim, daha bir insanın hayatında namaz olmadıktan sonra konuşuyor ya burada. Hiç önemli değil, kafadan sileceksin, kitleneceksin. Çok da güzel bir antrenmandır. Üstad Hazretleri'nin sesi odama gelen radyoyu dinlemedim ne demek, onu anlamış oluruz. O istediği kadar konuşsun, sen kitleneceksin. Hayır arkadaş, iman olmadan bu işler nasıl olur yani, Allah aşkına şu sorduğunuz sorulara bak falan filan diye. Anladın mı? Ben geçen birisi öyle saçma bir soru sordu bana. Daha iman meselesi yokken buralarda gezmek dolaşmak falan diye. O da etraftakiler belki istifade eder diye yapıyorum Mehmetcan. Divaneye hakkı söylemeye çalışmak divaneliktir. İslam'ın şerefi ve değeri çok düşüyor bu sefer. Bu ders bunun için önemli. Birçoklarının vefatı söz konusu. Üstad Hazretleri daha önemli bir meseledeki dikkatini çekip vermiyor. Anlatabildim mi demek istediğimi? Biz de burada diyoruz ki ama orada da bir kişiye daha dokunmak falan. Ya ne anlatıyorsun yani? Bütün hayatını bu oyunu kurmaya niyetlenen insanların o bir tane imandan haberim yok yani. Sen neyi anlatıyorsun ki böyle? İfade edebildin mi demek istediğimi? Bunların ismi divaneliktir. Şimdi günümüzde bu divaneliğin biraz daha yeni versiyonu da şöyle oluyor. Az önce dediğim gibi biraz ufak ufak aklıma geliyor da adamın bulunduğu muhitte birkaç kişilik arkadaş halkası var. Onlarla okumalar yapıyorlar, bir şeyler konuşuyorlar. Ama bu konuşmayı yapan baştaki arkadaşımız dahil donanımda birisi yok. Ve bu konuşmalar ne oluyor? 3 ay sonra dağılıyor, 1 yıl sonra dağılıyor. Yani
10 tane adamı bir yıl boyunca sabit düzenli bir yerde tutmayı dener misiniz? Ya dünyanın en zor şeyi hakikaten de öyle. O yüzden bu ders çok önemli. Yani senin bu yaptığına biri yanlış diyemez. Bu bir doğru ama çok daha doğru yapılması mecbur ve vazife hükmüne geçmiş bir mesele var. Senin bu inceyi yakalaman gerekiyor. Çok kritik oluyor. Bazıları ise böyle artık gitmiş. Orada bile müdahalede onu ellemek zaman kaybı olduğundan direkt orada duygu hiç yani bitmiş yani. Adam hani hala belki nefes alıyor ama görüyorsun hani alt gövde paramparça olmuş. İşte orada direkt atlayacaksın onu yani. Orada hiç duygusal bakmayacaksın. İlk yardım dersi vardı. İnsanlar bir şaşırdı yani. Çünkü çok duygusalca yaklaşıyor ama yani bunu gerektiriyor yani. Çünkü diğerinin kurtulma ihtimali var. O gitmiş artık. Evet. Bu romantizmden yani divanelikten kurtulmamız gerekiyor. Buyur devam et. Sizin gibilerle konuşmayı terk ediyorum. Ne yaparsanız minnet çekmem dediğim onları hem kızdırdı hem susturdu. Son sözüm Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Ali İmran suresi, o ne güzel dost, o ne güzel yardımcıdır. Enfal suresi. Mesele anlaşıldı mı? Tam bir muhakeme ne demek meselesini anlatan inanılmaz mektup. Risale-i Nur'lardaki bu ince mesajlar barındıran mektupları ilk külliyat okumanızda tam anlayamıyorsunuz. Üstad Hazretleri çok özellikle talebeleriyle de yazılar yazışıyor. Daha sonra biraz algılar açılıp genişlemeye başladıktan sonra meğer kafanızı kurcalayan akıl almaz soruların cevaplarını bir hatıra, bir hayat hikayesinden buluyorsunuz. Benim aklımdaki bu soruya böyle mi davranmak lazımmış diye ki şu an bence birçokları için öyle olmuştur. O yüzden bu tam bir muhakeme örneği. Yani bu muhakeme mizan dediğimiz parça tefekkür makinesinin en önemli parçasıdır. Tefekkürü bir daha şöyle özetle anlatayım. Şurada girdiler vardır. Depodaki ham madde gibi düşünün. Asıl burada tefekkür makinesi çalışır. Tefekkür makinesi bu ham maddeyi işledikten sonra ürüne dönüştürüp satar, ahiret parasını burada kazanır. Bu ortadaki tefekkür makinesi çalışmazsa ham madde senin hiçbir işine yaramayacaktır. Aksine deponda yer kaplayacaktır. Yani gereksiz bir sermaye oluşturacaktır. O yüzden ham maddeyi, bilgiyi ne kadar fazla tutuyorsan tefekkür makinesini o kadar fazla çalıştırıp ürüne yani ahiret parasına dönüştürmen lazım. Bu tefekkür makinesinin olmazsa olmaz en önemli parçası muhakeme. Ve bu muhakeme birçok insanlar için haram ve helal terazisi olmuyor artık. Doğru, daha doğru. Hak, hak. Hasen, ahsen. Farz, efraz. Cemil, ecmel. Selim, eslem. Üstad diyor ki en kısa yol en eslem yoldur. En güvenilir yol neymiş? En kısa olanmış. Hakikatte buymuş yani. Risale-i Nur'a vurgu yapıyor yine. İfade edebiliyor muyum üstadın mantalitesini, muhakeme dediğimiz olayları? Bütün hayatını bunların üzerinden değerlendirmek çok çok elzem yani. Bir tane hakkımız var, bir tane sermayemiz var. Bu verilen özellikleri, kabiliyetleri, düşünce yetilerini, tefekkürleri bir hale dönüştürüp Allah Azze ve Celle'nin alabileceği bir ürün olarak ona sunmamız gerekiyor. Yani bizden malımızı ve canımızı, tefekkürlerimizi, ruhumuzu, düşüncelerimizi bu şekilde satın alacak ve bu bir ahiret servetine dönüşecek. O noktada şu vurguyu da yapayım. Son zamanlarda da çok dikkatimi çekiyor. Mesela bir insan şuna karar veriyor. Tamam ben 1 saat Risale-i Nur okuyacağım. 1 saatini okuyor. Zaten o 1 saatini veriyor ama derin düşünce noktasında şeytan diyor ki aman şimdi kafanı yorma diyor. Rastladınız mı bunu? Adama bir araştırma ödevi veriyorsun. Ya şu İslam'daki meseleyi araştır diye. Adam onu araştırıyor, yazıyor, çiziyor. Ama onu araştırıp yazıp çizerken biraz da dikkatini tefekkür makinesine verse şu parçalar benim ezberimde, aklımda kalması lazım ki ben burayı tekrar hatırlayabileyim. Ama bunu yapmıyor adam. Şeytanın oyunu bitmez. 1 saatlik okuma yaparsın, tefekkür ettirmez. Kendini ben bugün 1 saat Kur'an okuyacağım dersin. Ya şu ayetlerden de birkaçını da ezberleyeyim. Bu benim kalbime yerleşsin dedirtmez. Böyle bir şey yani. Ya şu arkadaşla 1 saat oturayım dersin ama adamın namazında problem vardır. Mavra yaparsın, gırgır yaparsın, şamata yaparsın, namazdaki problemine değindirmez. Yani zaten o vaktini harcıyorsun, zaten o sürecini harcıyorsun. Ama buradaki keyfiyeti gene yaptırmıyor şeytan. İfade edebildim mi? Bence buralara çok dikkat edin yani. Bugün hayalhaneme gelen insanlara ya şu okumaları günlük mecbur yapman lazım. Yani bir Müslüman nasıl yapmaz ya? Sen Kur'an'ın anlam derinliklerini anlamadan, sünnet-i seniyeyi anlamadan, ya sahabenin ayak izleri nedir, oraya nasıl basılır diye. Hakikat manasında bunları anlamadan nasıl ölüp gideceksin ya? Ben anlayamıyorum burayı yani. Vallahi çok anlamsız geliyor yani. Ya senin Kur'an'ın ince anlam manalarını anlamama şansın var mı ya? Nice büyükler, ulular oradaki o manaların anlaşılmasını çok önemli olduğunu söylüyorlar. Sen daha küçük bir adam olaraktan diyorsun ki aman onlar anlamış yeter, biz anlamasak ne olacak? Birkaç tane şekli ameliyeyi yapayım geçeyim diyorsun. Ben bunu anlayamıyorum. Meczupluk bu, divanelik bu yani. Akıl tutulması bunlar yani.
Şimdi muhakemeler nerelerde zarar görüyor anlıyorsun değil mi? Ya geçici dünyanın işleri ve rızık garanti altında. Adam kendi işindeki en ince detayları biliyor. Yumurtayı bilmem kaç tane alırsam bilmem kaç iskonto yaparlar. Onu filanca yerden alırsam benzin parasından da düşüp oyuncu hesabı da gelir. Öyle mi? Aldığım bu malı şu kadar da kullanacağım, şu paraya vereyim. Ya en ince detayları biliyor, en ince detayları. Bir müteahhit çıkacağı balkonun metrekaresinden ne hesaplar çıkarıyor biliyor musunuz? Yapacağı dükkanın kapatmalarına ne ince detaylar giriyor biliyor musunuz? Ya en ince detaylara giriyorsun. Ya geçici dünyada bu ince detaylar lazım olup işine yarayacak. Bu anlam kargaşasında. Bu yani ömür sermayemizin katili olduğumuz bu dünyada bunlar önemli olacak. Ama sonsuz hayat için Kur'an'da nerede ne demiş? Onları bizden daha iyi anlayan alimler, ulemalar, sahabe efendilerimizin ayak izleri ve tabii ki sönmez güneş olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o ince hayatındaki detaylar. Bunların bir önemi yok. Aman onlara da işi olanlar baksın öyle mi? Ya bu divanelik ya. İşte buralarda doğruların yerini karıştırıyoruz ve adamın ilk cevabı şu oluyor. Yemeyelim mi 2 lokma bir şey? Ye de yani bu senin 7 ceddine yeter. Nerede gözün doymadı? Hala Kur'an öksüz, hala Kur'an garip kalmış senin aleminde. İşte bu muhakeme dediğimiz parça tefekkür makinesinde olmadıktan sonra bir insan insanlığını dahi muhafaza edemez. Çok önemli bir şey muhakeme. Bu muhakemede dünyanın yeri yok, silin atın. Hayır asla onu demiyorum. Sebepleri de çok güzel detaylı kullanın ama kalbinizin neyle dolup, neyle beslenip asıl gaye hayalinizin, mefkurenizin nereye sevk edilmesi noktalarında hiç tereddüte düşmemek icap ediyor. Anlatabildim mi demek istediğimi? Çünkü iman öyle bir şey ki ikinci meseleye atılınca direkt ikinci sıraya kendi gidiyor. Ben bu kalpte ikinci sıra olmayı kabul etmiyorum. Ben hiçe gittim, görüşürüz diyor. Adam kalbinde derin bir karanlık, tarif edilmez bir yalnızlık hissediyor ondan sonra. Yani neysizlik, Allahsızlık. Ya Allah'ın tecelli etmediği kalp manasında kullandım bu kelimeyi. Garip, öksüz, yetim, içi yılan çıyan akreple dolu, karanlıklı, ziftli bir yer haline dönüşüyor o kalp. Demek ki o kalbin nurlanması veyahut zulmet karanlığında kalmasında hayatımızda şöyle yol ayrımına gelecek tercihler noktasında muhakemenin rolü paha biçilmez. Az önce okuduğumuz mektupta ne diyor? Bunu tercih etmeseydim Risale-i Nur meydana gelmeyecekti. Yani küçücük bir tercihe bak, o dev gibi neticeye bak. İnanılmaz bir mesele değil mi? Bilmem ifade edebildim mi? Herkes kendi hayatına vursun yaptığı tercihler noktasında. Çünkü ahirete dönüşecek bu tercihler. Çok önemli, çok elzem yani. Bu kemik hükmünde Risale'de ne sormuş, ne cevap vermiş meselesini yerleştirmezseniz çok saçma tefekkürler çıkar ilerleyen zamanlarda. O yüzden bu Risale-i Nur'daki cümleler esastır, ağacın kökleridir. O kökler sağlam olduktan sonra çıkan meyveleriniz, tefekkürleriniz de çok lezzetli olacaktır. Ağacın kökü toprağa basmazsa meyveleriniz çıkmayacaktır veyahut kurtlu çürük olacaktır. Bilmem ifade edebildim mi? O yüzden burada ne demiş, hangi cümlelerle demiş meselesi çok elzem. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.